Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Toplum sağlığı ile ilgili, cinsellikle ilgili bilgilendirmelere devam edelim. Yalnız videoya başlamadan önce şurada bir çan işareti var ya, ona tıklayın. Bir sonraki videonun bildiriminden haberiniz olsun ki devamlı izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuz erkeklerde daha uzun süre cinsel ilişkiye girebilmeleri için ereksiyonlarını uzatma yöntemleri, yani ereksiyonu uzatabilecek tekniklerden bahsedeceğim. Toplumda en çok yapılan yöntemlerden birisi ilişkiden birkaç saat önce mastürbasyon yapmak. Aslında cinsel birleşmeye başlamadan önce mastürbasyon yapmasını toplumda insanlar, erkekler çok tercih etse de hemen önce yapmamak lazım. Çünkü bir refrakter periyot dediğimiz dönem var. O refrakter periyot yaş ilerledikçe süre olarak uzar. Ondan dolayı da İlişki sırasında ereksiyon problemi yaşayabilirsiniz. Hemen önce yapmayın, birkaç saat öncesi yapabilirsiniz. Ama ve lakin bu esas tedavi midir? Çok da değildir. Hani bilemediğiniz için bunları yapıyorsunuz. Şimdi ben size daha böyle yapabileceğiniz ve aslında sonuç getirecek yöntemlerden bahsedeceğim. Şimdi birinci yöntemimiz cinsel ilişkide farklılıklar yaşamak, farklı deneyimleri yaşamak ve yaşatmak, renk katmak. Bu yöntemde ereksiyonun uzatılabilmesiyle ilgili diğer o mastürbasyon yöntemine göre çok daha etkin. Cinsel hayatınıza alternatif repertuarlarla çeşitlendirirseniz, işte hep aynı partnerle, hep aynı ritüellerle çok uzun süre birliktelik yaşamak cinselliğinizi sıkıcı ve monoton hale getireceği için bu farklı alternatif metotlar daha uzun bir ereksiyon ve daha uzun bir cinsel ilişkiyi yaşamanızı sağlayabilir. Diyelim ki hep aynı pozisyonda yapıyorsunuz, bunu değiştirin. Hep aynı yerde yapıyorsunuz, hep aynı mekanda yapıyorsanız o zaman bu deneyimleri tekrarlamayın. Bunlar sizin ereksiyonunuzu kısaltabiliyor. Bunları değiştirin. Daha uzun, daha kaliteli ereksiyon elde edilememesinin en başındaki gelen sebeplerden biri işte bu rutinliktir. Yeni pozisyonlar deneyin, farklı mekanlarda deneyin, cinselliğe alternatif repertuarlar ekleyin, farklı kokular, ışıklar, partnerinizle sexting yapmak. Burada bir parantez açacağım. Sexting ne? Sekse dair konuşmak. Yani partnerinizle, eşinizle cinsel ilişki sırasında cinselliğin nasıl gittiğine dair, birbirinize neler yapıp neler yapmak istemediğinize dair konuşmalar aslında hatta biraz da hafif argo konuşulabilir. Bu ikinizin de ateşini arttırıyor. Kısacası farklı kokular, farklı ortamlar, işte farklı müzikler, farklı kıyafetler, bunların hepsini rutin giden, monoton giden, sıkıcı giden cinsel hayatınıza koyduğunuz zaman daha kaliteli bir ereksiyon, daha uzun süren bir ereksiyon ve daha uzun süren bir cinsel ilişki yaşayabilirsiniz. Böyle bir şelaleden düşme metaforu dediğimiz bir metafor var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şelaleden düşme metaforu bir kayıkta olduğunuzu ve bir nehirde seyahat ettiğinizi düşünün. Bir an gelir o kayığın artık hissedersiniz, durduramayacaksınız kendinizi ve o şelaleden cumburlop düşeceksiniz. İşte o anın geldiğini hissettiğiniz zaman sevgili beyler, bu çok önemli bir olay. Bunu mutlaka ki hissedersiniz. O zaman kendinizi frenleyin. Ne yapın? İşte partnerinizden biraz uzaklaşın, vajinadan çıkın, öpüşmeye devam edin. İşte birkaç saniye olmalı bu, 2 dakika falan olmamalı. İşte o zaman ereksiyonunuzu kaybedebilirsiniz. Kısacası bu mola vererek sevişmeye devam etmeniz, vajinadan çıkmanız daha uzun bir cinsellik yaşamanızı sağlayabilir. Burada kadınlara bir tüyo vereceğim. Eşinizin cinsel organını tutmaya deneyebilirsiniz. Bazen bu tabii riskli bir hareket. Çünkü bir anda kışkırtıcı da olabileceği gibi erkek partner için kötü de olabilir. O nedenle de elinizle eşinize sorarak dokunabilirsiniz. Bir de bazı ürünler var. Cinsel terapide bizim de kullandığımız oyuncaklar. Bunlara işte penis halkası deniliyor. Bu penis köküne yerleştirilen bu halka biraz tabii penisi de boğuyor. Bunu ereksiyon elde edildikten sonra yapmanız lazım. Yani ereksiyon olmadan yapmayacaksınız. Bu halkayı yerleştirdiğiniz zaman o zaman penis kanla dolduktan sonra kanın geri dönüşünü biraz engelliyor. Bu tarz ürünlerde seks shoplardan alarak kullanabilirsiniz. Bir diğeri spor. Spor hayatımızın olmazsa olmazı. Biliyorsunuz hem beden sağlığımız hem ruh sağlığımız için gerekli. Spor aynı zamanda erkeklerdeki kas gücünü, testosteron miktarını arttırdığı için, daha böyle kondisyonlu performansını arttırdığı için ilişki süresi üzerinde çalışmalar göstermiş ki olumlu etkileri var. Bir de spor yapmak kişinin daha zayıf, daha formda
ve beden olarak da kendini daha iyi hissetmesini de sağlar. Ondan dolayı da erkeklerin mutlaka haftada 2 ya da 3 gün işte ağırlık antrenmanları, kardiyo egzersizleriyle spor yapmalarını öneriyorum. Yani nasıl daha uzun süre ilişkiye girebilirim, nasıl ereksiyonumu daha uzun tutabilirim diyorsanız sporu hayatınızdan çıkarmayın efendim. Son olarak sigara ve alkolden bahsetmek istiyorum. Şimdi genç bir bireysen hani sigara içiyorum, alkol alıyorum, ereksiyon sorunu yaşamıyorum. Ama unutma şu anda gençsin ve henüz kötü etkisini görmedin. Ama uzun vadede sigara ve alkol senin yaşının ilerlemesiyle beraber cinsel hayatına balta vuracak, cinsel problemlere neden olacak. Hem erken boşalma hem ereksiyon sorunlarına neden olabilir. Bundan dolayı da bu ikisini de hayatınızdan çıkarın veya daha az tüketmeye çalışın. Umarım sizin için faydalı bilgiler paylaşmışımdır. Videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, şu zile basmayı, bildirimleri almak için unutmayın. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle efendim.